Merhaba arkadaşlar, sevgili Yaşam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir tarhana yapacağım. Tarhanam glutensiz olacak. Glutensiz beslenenler bu tarifimi dikkatle izlesinler. 2 tane büyük soğanım var. İkisi 250 gram geliyor. Şu şekilde doğrayıp tencereme alıyorum. Uşak tarhanası kıvamında ama biraz daha kendime özgü yaparak güzel bir tarhana yaptım. 100 gram kapya biber, 100 gram yeşil biber ve yarım kilo da domates. Domatesim elma domates, daha az sulu oluyor. Biz bunu tercih ediyoruz. Ağzını kapatacağım. Sebzelerim güzelce pişmesini bekleyeceğim. Pişen sebzeleri güzelce blender yapıp şu içerisindeki suyu uçana kadar pişireceğiz. Blender ettiğimiz sosumuz yarım saat kadar pişmesi lazım. Suyu uçtuktan sonra eğer tarhana yaparsanız daha bol sebzeli, daha az unlu olur. Güzelce pişiriyorum bunu şimdi. Yarım saat piştikten sonra altını söndüreceğim. Soğumaya bırakacağım. Tarhanamızı bu kabımızda yoğuracağız. Ben 3 çeşit un kullanacağım. Şöyle unlarımı göstereyim. Sorgun unu, kepekli çiğ karabuğday unu, tam tarımdan aldım arkadaşlar. Bunları kullanıyorum. Ve mısır unu. Bu şekilde bardaklara ayarladım. Hepsinin eşit bir şekilde olması için. Şimdi bir kasede yoğurdum var. Yoğurdu da katıyorum içerisine. Şöyle yoğurdumuzu da koyalım. Bol yoğurtlu harika bir tarhana olacak. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Şöyle. Çok tuzlu olmasını istemiyorum. Eğer acı isterseniz acı biber de ekleyebilirsiniz. Ama baharat eklemeden sadesini yapacağım ben. Baharatı sonra çorba haline getirirken ekleyebiliriz. Şimdi bir bardaktan bir parmak eksik sorgun unumu ekliyorum. Birkaç tane un karışımı yaparsanız çorbanız daha güzel olur. Belki karabuğday unuyla biraz ağır gelebilir. O yüzden önce karabuğdayı tüm koymuyorum. Mısır ununu da ekliyorum. Güzelce karıştırarak hamur yapıyorum şu şekilde. Bakın böyle kıvamı harika oldu. Ağzını kapatacağım ve mayalanmaya bırakacağım. Bu şekilde kapattıktan sonra üzerine bir bez örtüp mayalanmasını biraz daha hızlandırabilirsiniz. Sıcak memleketlerde çok daha çabuk aktifleşecek. Soğuk memleketlerde biraz daha geç olabilir. Daha kalın bir bez örtebilirsiniz. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Yarın durumuna bakacağız. Tarhanamızın ilk günü. Üzerindeki örtüyü açıyorum. Bakıyoruz. Dinleyin. Bakın ekşimeye başladı bile. Bunu güzelce karıştıracağız ve ağzını kapatacağız. Gün gün aynı saatte karıştırmaya devam edeceğiz. Tarhanamızın ikinci günü.
Bakın ne kadar mayalanmış ve kabarmış. Kapağını açacağım ve tekrardan karıştıracağım. 10 gün kadar bu işlemi yapacağız. Bakın şimdi. Güzelce karıştırmamız gerekiyor. Ben bu işlemi her gün tekrarlayacağım. Gün gün göstermeyeceğim size arkadaşlar. Bu ikinci günü ve bir de tarhanamızı örtüye döktüğüm günü göstereceğim. İşte karıştıracağım. Kapağını kapatıp tekrar mayalamaya bırakacağım. Bir hafta mayaladığım, günlük karıştırdığım tarhanam hazır. Şimdi çok ekşi sevmiyoruz biz, o yüzden çok fazla 10-15 gün uzun tutmadım. 7 gün yetiyor benim için. Şimdi bu aldığım tarhanayı bezin üzerine şöyle küçük parçalar halinde koyuyorum. Kullandığım bez naylon bir bez. Çok fazla pamuklu değil. Leke tutmayan masa örtüsü. Öyle koyup üzerine de şöyle birazcık yayıyorum. Kuruması daha kolay oluyor. Zaten bunları tek tek elimizle ovuşturacağız. O yüzden aşırı fazla kalın olmasına gerek yok. Şöyle bırakıyorum. Tam böyle akşam saatlerinde yapacağım. Gece biraz daha suyunu çeksin. Sabah kalkınca sizlerle paylaşacağım yine görüntüsünü. Suyunu çekmiş oluyor. Ondan sonra eliniz hiç durmayacak. Sürekli bunu küçük parçalara ayırmakla meşgul olacağız. Glutensiz tarhanamız çok daha rahat parçalanıyor. Çok daha rahat eziliyor. Yine göreceksiniz nasıl olduğunu. Gluten olmadığı için içerisinde o sakız gibi maddesi olmadığı için parçalamak daha kolay olacak. Şimdi bakın nasıl da bez ıslanmış. Hemen suyunu çekmeye başladı bile. Balkonda kuruttuğum için arkadaşlar balkondan biraz iç kısma çekeceğim akşam. Üzerine de tül örteceğim. Karşı tarafta da domates kurularımı görüyorsunuz. Evet. Tülümüzü de örtelim. Şimdi size İzmir manzaramızı da gösterelim. Evet. Gökyüzü harika. Akşam gün batımı. Yarın görüşmek üzere. Tarhanayı yaparken tarhana otum yoktu arkadaşlar. Daha sonra aldım. Şimdi bu çiçek kısımlarından biraz içerisine ufalıyorum. Pişirirken harika oluyor. Tadı çok güzel oluyor. Tabii o pişirme esnasında katarsanız çok daha iyi olur. Ben bir de normal unla da yapacağım. Beyaz unla. Bu tarhana otunu da o zaman kullanacağım. Otu nasıl kullanıldığını da sizlere göstereceğim orada. Şu çiçeklerden biraz alalım. Böyle nane gibi bulunsun içinde. Yine tarhanamızı gelip gidip böyle küçültüyoruz. Elimiz hiç durmayacak. Bunları küçültmeye devam edeceğiz. Tarhanamız kurumaya devam ediyor. Şu incelerini eleyeceğim. Kalan kısımlarını olmak daha kolay olacak. Diğer kısmını da elimle güzelce ezeceğim ve tekrardan eleyeceğim. Şöyle elinizle sürte sürte de ezebilirsiniz. 2 tarhanam da hazır. Tarhanaları gölgede kuruttum ama son iyi kurusunlar diye birkaç saatliğine güneşe koydum. Ara ara da karıştırıyorum. Güneşte mutlaka kurutun. Gölgede çok iyi kurumayabilir. Mutlaka güneş görsün. Birkaç saat durduktan sonra tarhana ısınıyor tabii. Biraz soğuyunca da şişeleyeceğim arkadaşlar. Evet, bu ikisi de glutensiz tarhanam. İkisinin tariflerinde sizlere tek tek verdim. Özellikle ayrıntılı olarak vermek istedim. Kızılcık tarhanası ve normal yoğurt tarhanası, un tarhanası yani. Şöyle bunu da güneşe koyacağım. O da güneşte biraz kuruması gerekiyor. Kızılcık tarhanamız 4 günde hazır oldu. Glutensiz uşak tarhanam da 10 günde hazır oldu.